Selam millet. Geveze Meclisi'ne hoş geldiniz. Naber? Gündem, analiz ve magazin dedikodu hattının en sevdiğiniz köşesine hoş geldiniz. Ben hayatın absürt detaylarında boğulmayı seven dostunuz. O gün masamızda öyle bir konu var ki hem sonunda dedirtiyor hem de bir dakika ya neden şimdi diye sordurtuyor. Konumuz futbolun yaşayan efsanesi, kaslarının efendisi, gol makinesi Cristiano Ronaldo'nun tam 9 yıldır hayatında olan çocuklarının anası Netflix yıldızı Georgina Rodriguez'e o meşhur soruyu sorması. Benimle evlenir misin? Tabii bu Yüzüklerin Efendisi gibi epik bir aşk hikayesinin mutlu sonu mu yoksa Suudi Arabistan'ın katı kurallarının getirdiği bir mecburi istikamet mi? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Çünkü bu evlilik teklifi basit bir magazin haberinden çok daha fazlası. İçinde para var, güç var, din var, kültür çatışması var, Jeff Bezos'tan rol çalmak var, baroğlu var. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bol virajlı bir yola giriyoruz. Şimdi arkadaşlar önce bir zaman tüneline girelim. Yıl 2016. Georgina, Madrid'de lüks bir Gucci mağazasında satış danışmanı. Aylık maaşıyla kıt kanaat geçinen, hayalleri olan genç bir kadın. Bir gün mağazaya kim giriyor? Cristiano Ronaldo. O anı Georgina kendi belgeselinde nasıl anlatıyordu? Titredim diyor. Titrersin tabii. Karşında sadece dünyanın en iyi futbolcularından biri değil, aynı zamanda yürüyen bir endüstri, bir marka duruyor. Hikayenin sonrası malum. Hızlı bir aşk, lüks jetler, devasa malikaneler, kırmızı halılar, Kül Kedisi masalının 21. yüzyıl versiyonu. Ama bu masalda bir eksik vardı. O resmi imza, o evlilik cüzdanı. 9 yıl boyunca dünya basını sordu durdu. Ronaldo Georgina ile neden evlenmiyor? Teoriler havada uçuştu. Kimileri dedi ki Ronaldo'nun annesi Dolores, Georgina'yı istemiyor. Oğlunun servetine konacak bir altın avcısı olarak görüyor. Bu klasik bir zengin erkek fakir kız hikayesindeki kaynana klişesiydi ama Portekiz basını bunu yıllarca yazdı. Kimileri Ronaldo'nun devasa servetini korumak için yaptığı evlilik sözleşmesi o kadar karmaşık ki avukatlar bir türlü anlaşamıyor dedi. Bir diğer grupsa daha romantik yaklaştı. Onların imzaya ihtiyacı yok. Onların aşkı her şeyin üstünde. Peki gerçek neydi? Belki de hepsi, belki de hiçbiri. Ama ortada bir gerçek vardı. Bu çiftin zaten bir ailesi vardı. Hem de ne aile? Gelin şu çocuk meselesini bir netleştirelim. Çünkü ortalık biraz karışık. Ronaldo'nun toplamda 5 çocuğu var. Cristiano Junior en büyük oğlu. Annesinin kim olduğu hala bir sır. Ronaldo taşıyıcı anne aracılığıyla baba oldu. Ve annesinin kimliğini asla açıklamayacağını söyledi. Tam bir gizem perdesi. Eva ve Matteo. Onlar da ikiz. Ve onlar da taşıyıcı anneyle dünyaya geldi. Georgina hayatına girdiğinde bu 3 çocuk zaten vardı. Alana Martina. İşte bu, Georgina'nın Ronaldo'dan olan ilk biyolojik çocuğu. Bella Esmeralda. Çiftin ikinci biyolojik çocukları. Maalesef Bella'nın ikiz erkek kardeşi doğumda hayatını kaybetti. Bu da onları aile olarak daha da kenetleyen trajik bir olaydı. Yani demem o ki, Georgina zaten 3 çocuğa annelik yaparken 2 de kendi çocuğunu doğurmuştu. Bu acaba çocuk için mi evleniyorlar sorusunu direkt çöpe atan bir durum. Bu insanlar zaten fiilen bir aile. O zaman dönüp dolaşıp aynı soruya geliyoruz. Neden şimdi? İşte bu sorunun cevabı bizi Madrid'in lüks caddelerinden alıp Riyad'ın sıcak ve kurallarla dolu çöllerine götürüyor. Bildiğiniz gibi Ronaldo, futbol kariyerinin sonbaharında astronomik bir kontratla Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer oldu. Bu sadece bir futbol transferi değildi. Bu, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesinin en büyük reklam hamlelerinden biriydi. Ülke imajını tazelemek, petrole bağımlı ekonomisini turizm ve sporla çeşitlendirmek istiyor. Bunun için de ne yapıyor? Parayı basıp dünyanın en büyük yıldızlarını ülkeye çekiyor. Ama bir sorun vardı. Suudi Arabistan, şeriatla yönetilen bir ülke ve kanunlara göre evli olmayan bir çiftin aynı çatı altında yaşaması kesinlikle yasak. Hatta bu, hapisle bile cezalandırılabilecek bir suç. Peki dünyanın en ünlü bekar çifti ne yapacaktı? Ayrı evlerde mi yaşayacaklardı? Ronaldo bir villada, Georgina ve 5 çocuklar başka bir villada. Komik olurdu değil mi? İşte burada Suudi Arabistan yönetiminin o meşhur esnekliği devreye girdi. Yetkililer bir açıklama yaptı. Cristiano Ronaldo gibi bir yıldız için kanunları görmezden gelebiliriz. Bak sen, kurallar herkes için kuraldır ama bazıları daha eşittir öyle mi? Bu tam bir paranın ve şöhretin hukuku nasıl eğip büktüğünün dersiydi. Ronaldo ve ailesi Suudi Arabistan'da birlikte yaşamaya başladı. Ama bu özel izin ne kadar sürdürülebilirdi? İşte dedikodu kazanı burada kaynamaya başlıyor. Araplar baskı mı yaptı sorusu sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Düşünsenize, ülkenin imaj yüzü olarak getirdiğiniz adam, ülkenin en temel ahlak kurallarından birini özel izinle deliyor. Bu hem ülke içindeki muhafazakar kesime
Hem de dünyaya karşı garip bir mesaj veriyordu. Bence doğrudan bir baskı olmamıştır. Yani ya evlenirsin ya da kontratı feshederiz gibi bir tehdit sanmıyorum. Ama o ince, diplomatik, tatlı bir baskı kesinlikle olmuştur. Belki bir akşam yemeğinde önemli bir prens Ronaldo'nun kulağına eğilip "Cristiano, sen artık bizdensin. Aile bizim için çok kutsaldır. Bu güzel birlikteliği taçlandırmak hem sana hem de ülkemizin değerlerine çok yakışır" demiştir. Bu evlen demenin en kibar ve en ürkütücü yoludur. Ronaldo da zeki adam. Bu transferin sadece futbol oynamak olmadığını, aynı zamanda bir kültür elçisi rolü üstlenmek olduğunu biliyor. Bu evlilik onun Suudi Arabistan'daki konumunu sağlamlaştıracak. Kurallara uyan aile babası imajını pekiştirecek ve sponsorluk anlaşmalarına pozitif yansıyacaktı. Yani bu bir nevi aşk ve mantıkı evliliği. Aşk zaten vardı, mantığı da Suudi Arabistan kanunları sağladı. Gelelim işin daha eğlenceli, daha magazinsel kısmına. Evlilik teklifi haberiyle birlikte yüzüğün fotoğrafı da düştü internete. Devasa bir pırlanta. Fiyatı yüz binlerce dolar. Ama bir dakika, bu yüzük bir yerden tanıdık geliyor. Nereden? Evet. Amazon'un kurucusu, uzaya gidip gelen, dünyanın en zengin adamlarından Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez'de aldığı yüzüğün neredeyse aynısı. Şimdi burada durup bir düşünelim. Cristiano Ronaldo'sun. Paran var, pulun var, stil danışmanların var, özel tasarımcılara erişimin var. Hayatının kadınla evlenme teklif edeceksin. Gidip ne yapıyorsun? Başka bir milyarderin aldığı yüzük kopyasını alıyorsun. Bu neyin kafası? Yaratıcılık bu kadar mı bitti? Milyarderler için gizli bir evlilik teklifi başlangıç paketi falan mı var? Bu yatağı alanlar bu yüzüğü de aldı gibi bir Amazon algoritması mı işliyor? Bu durum Ronaldo'nun aslında ne kadar marka olduğunun bir kanıtı. Her adımı hesaplı, her seçimi bir PR hamlesi. Belki de danışmanları dedi ki, Jeff Bezos'un yüzüğü çok konuşuldu. Aynısından alalım, garanti olsun. Romantizm nerede? Özgünlük nerede? O yüzük aşkın değil, statünün sembolü gibi duruyor. Bakın ben de o kulüpteyim demenin bir yolu. Üzücü ama gerçek. Ve tabii ki bir diğer büyük spekülasyon. Georgina evlendikten sonra tesettüre girecek mi? Sosyal medyada bu konuyla ilgili caps'ler, yorumlar havada uçuştu. I Am Georgina belgeselinin yeni sezon adının I Am Tesettürlü Georgina olacağını yazanlar bile oldu. Gerçekçi olalım. Kimse Georgina'yı zorla kapatamaz. Ama Suudi Arabistan'da yaşayan bir yenge olarak giyim tarzını önemli ölçüde değiştirmesi beklenecektir. Daha muhafazakar, daha kapalı kıyafetler giymesi bir saygı göstergesi olarak sunulacaktır. Belki tam bir tesettür olmaz ama o eski cesur vücudunu sergileyen Georgina'yı Riyad sokaklarında göremeyeceğimiz kesin. Bu da modern batılı bir kadının farklı bir kültürdeki denge arayışının nasıl olacağını bize gösterecek. Belki de yeni bir muhafazakar şıklık akımı başlatır. Kim bilir? Influencerlık bu. Ne yapacağı belli olmaz. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evliliği modern çağın bir özeti gibi. İçinde aşk var, evet. 9 yıllık bir birliktelik, 5 çocuk, birlikte atlatılan trajediler. Bunları yok sayamayız. Ama bu aşkın etrafı devasa bir ekonomik ve politik ağla örülmüş durumda. Bu evlilik Suudi Arabistan'ın sportswashing, yani sporla imaj aklama projesinin bir yanı ürünü. Ülke Ronaldo gibi figürlerle dünyaya bakın biz modernleşiyoruz, liberalleşiyoruz mesajı veriyor. Ama aynı zamanda bu figürleri kendi kurallarına uymaya teşvik ederek kendi kültürel hegemonyasını da koruyor. Bu çok ince bir ipte yürümek. Ronaldo için kanunları esnetiyorlar ama aynı zamanda onu evlenmeye iterek bakın o bile bizim değerlerimize saygı duyuyor diyorlar. Bu iki tarafın da kazandığı bir PR zaferi. Sıradan bir Suudi vatandaşı için hala yasak olan bir şey bir yıldıza özel izinli sunuluyor. Sonra o yıldız o yasağa uymak için hayatını değiştiriyor. Bu adaletin ve kuralların ne kadar göreceli olduğunun acı bir kanıtı. Sonuç olarak Ronaldo'nun o meşhur soruyu sormasının tek bir nedeni yok. Bu birikmiş bir aşkın, kültürel baskının, yasal zorunlulukların ve akıllıca bir kariyer hamlesinin mükemmel bir birleşimi. Bir aşk ve mantık evliliği ama mantık kısmı Portekiz Medeni Kanunu değil, Suudi Arabistan Ceza Kanunu. Ne diyelim? Mutluluklar dileyelim. Umarız bu evlilik çöl sıcağında bir serap gibi kaybolmaz. Umarız Georgina bir sonraki belgeselinde bize bu sürecin perde arkasını dürüstçe anlatır. Ama muhtemelen onu da PR danışmanları yazacağı için gerçeği asla tam olarak öğrenemeyeceğiz. İşte böyle dostlar, bir magazin haberinden nerelere geldik. Futbol, siyaset, din, sosyoloji hepsi bir yüzüğün içinde. Biliyorsunuz ki her cuma sizin seçtiğiniz romanı okuyup karakterleri tasvir ediyorum. Bu hafta Hanımın Çiftliğini okuyorum ve karakterleri sizinle birlikte adım adım keşfedeceğiz. Kendinize iyi bakın.